Merhaba, bugün size Apple'ın M1 Pro ve M1 Max işlemcilerinden bahsedeceğim. Ben daha çok böyle genelde YouTube'da gördüğünüz işte bir de ben bunu aldım çalıştırdım bak böyle çıktı şöyle oldu dışında mimarisinden bazı değerlerden tasarımla ilgili verilmiş bazı kararlardan ve ben biraz da bunun geleceğiyle ilgili bazı tahminlerimden bahsedeceğim. Şimdi ben size şu anda iki farklı görüntü gösteriyorum. Daha kötü olan görüntü benim MacBook Pro'mda. Bu yaklaşık 2,5 ay önce aldığım MacBook Pro'da. Ben bu M1 Pro işlemcisini size anlatmadan önce kendim biraz denedim. Nasıl çalıştığını kendim görmek istedim. 2-3 aydır bunu kullanıyorum. Mac Pro'yu, M1 Pro'yu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kamerası benim kendi kameram kadar iyi değil. O yüzden de ben bunu isterseniz şöyle bir kapatayım görüntümü ve size göstereyim. Şu elimdeki gördüğünüz MacBook Pro'nun M1 Pro'lu olan hali. Tabii böyle bir şeyi size sadece başkalarının söylediklerinden aktarmaktansa bir yandan da kendim deneyeyim, nasıl çalışıyor göreyim. Kendi deneyimlerimi aktarayım istediğim için. Bir iki üç ay kullanayım ondan sonra bu videoyu çekeyim istedim. Şimdi ben size bunun içinde neler var onu anlatacağım. MacBook Pro'yu bugün almaya kalkarsanız 3 farklı işlemcide geldiğini görüyorsunuz. Hem daha önceden benim konuştuğum, daha önceki zamanlarda hatırlarsanız 2 tane farklı video yapmıştım. Hem Apple M1 işlemcisini ilk yapmaya karar verdiği zaman hem de M1 işlemcisinin ilk ortaya çıktığı zaman olmak üzere 2 tane video yapmıştım. Onları şuraya bir yere bağlantısını koyarım. Daha önceki söylediklerimizi izlemek isterseniz diye. Şimdi ise işte Pro ve Max'i çıkardı. M1 Pro ve M1 Max'ın işlemci mimarisinden, İşte üzerlerine çalışan programlardan, içine Apple neler yaptığından bahsedeceğim. Daha önceki videolarda size M1'in nasıl olduğundan veya bunun ne kadar önemli bir şey olduğundan, işlemci tarihi açısından ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. M1 Pro ve M1 Max gerçekten önemli bir ilerleme. M1 üzerinde önemli bir ilerleme ve Intel'in başını çok daha fazla ağrıtacak bir mimari ve öyle farklı bir yaklaşım açısı ki bu. Intel'in bununla rekabet edebileceğinden de ben emin değilim. Bununla ilgili sebeplerini de ben size bütün video boyunca anlatacağım. Şimdi biraz geçmişine bakarsak Moore yasası diye bir yasa var. Moore yasası her 18 ayda bir yongaların içindeki transistör sayısının 2 katına çıkacağını söylüyor. Geçmişte bakarsanız bu Gordon Moore sağ alt köşedeki, soldaki Gordon Moore 1965'te bir dergiye söylemiş. Bakarsanız bunun böyle yaklaşık olarak tuttuğunu, piyasanın her 18 ayda bir yonga başına düşen transistör sayısını hakikaten 2'ye katladığını görüyoruz. Şimdi Apple A13'ten sonra işte M1 işlemcisi geçen sene 2020'de çıkan M1 işlemcisi 16 milyar transistörle çıkmıştı. Şimdi M1 Max'ın içinde 57 milyar transistör var. Moore yasasına bakarsak yine aradan bir 18 ay geçti. 2 katına çıktı transistör sayısı. Demek ki hala da bu yasa tutuyor diyebiliriz. Hala da 57 milyar transistörle bu yasa tutuyor diyebiliriz. Tabii aynı mantıkla bundan 18 ay sonra böyle bir video çektiğimizde 100 milyar transistörlü bir işlemci görmemiz beklenebilir. Bunun çok olası olduğunu, hatta belki daha fazlasının da olası olduğunu biraz sonra sona doğru anlatacağım. Şimdi bu gördüğümüz Apple M1 işlemcisi, ben daha önce bunu göstermiştim. Asıl yaptıkları şey ne? Anakarttaki işlemci, bellek, hızlandırıcı donanım, bu yapay zeka hızlandırıcılar ve giriş çıkış hızlandırıcılarını toplayıp tek bir yongaya toplayıp bir M1 yongası yapmaları. Her şeyi bir yongaya toplamaları. O kartın üzerine ayrı ayrı duran yongaları tek bir yere toplamaları. En önemli şey bu. Şimdi o aleti benim tabii o kadar zengin bir insan olmadığım için şimdi bunu alıp da keselim. Ne kadar bacağı var, altına ne var diye bakmamız bizim çok mümkün olmadığı için biraz da israf diye düşündüğüm için yapmış olan arkadaşlara bu resmi paylaşmak istiyorum. Şimdi Japonya'da bir arkadaşın Twitter hesabından paylaştığı bir resim bu.
Bunlar kesmişler M1 yongasını ve altındaki iğne sayısına bakmışlar. Bu giriş çıkış iğneleri sonuçta işlemcinin ve bu yonganın aslında toplamda ne kadar fazla bacağı olduğunu, dışarıda ne kadar giriş aldığını ve dışarı ne kadar çıkış verdiğini belirliyor. Bu sayı 2502, bu çok yüksek bir sayı. Yani iğne sayısı M1'in çok yüksek bir sayı. Karşılaştırmak için Intel'inkini yeni olan işlemcileri, bu Xeon işlemcileri, bu soketini koydum, onların 1700 iğnesi var. Tabii niye böyle bu kadar fazla iğnesi var diye bakarsak burada görüyoruz ki içinde bellek var, içinde grafik işlemcisi var, içinde bu giriş çıkış aygıtlarını denetleyen araçlar var. Yani işlemcinin dışında hani sistemle haberleşebilecek bir miktar, belki çünkü ekrana bir çıktı verecek grafik işlemcisi, öyle değil mi? Yani bu tarz bacakların da olması doğal karşılanabilir ama bana yine de 2500 çok yüksek bir sayı gibi geldi. Ayrıca yaptıkları incelemede bakmışlar. Hani iPad Pro'da kullanılan A12Z işlemcisinin etrafındaki devre tasarımıyla bunun etrafındaki devre tasarımının, hani bu M1 işlemcisinin etrafındaki devre tasarımının da çok benzer olduğunu Japon arkadaşlar görmüşler. Ve Apple'ın tanıtım videolarına veya tanıtım sunumlarına ya da işte sitelerindeki bu MacBook'un yanındaki tanıtım resimlerine bakarsanız böyle bir şey görüyorsunuz. Burada M1 Max'ın 57 milyar transistör olduğu, az önce ben grafikte gösterdiğim gibi. Yine benzer işte bir yapay zeka hızlandırıcısı, 16 çekirdekli yapay zeka hızlandırıcısı oldu. Bu sefer 10 çekirdekli bir işlemcisi oldu. Hani daha önceki M1 10 değil 8 işlemciydi ama 4'ü büyük, 4'ü küçüktü. Şimdi 8'i büyük, ikisi küçük olmak üzere 10 işlemcisi olduğu, 32 tane de grafik işlemcisi çekirdeği bulundurduğunu söylüyor ve 64 GB'lık en fazla bütünleşik bir belleği olduğunu söylüyor. 64 GB'lık bellek 2 üzeri 36 olduğu için bu 36 bitlik bir bellek adresi demek. Demek ki adresleri 36 bitlik seçmişler ve 64 GB bellek kullanacaklar. Ama bakarsanız sitesine şu an 64 GB satmadıklarını, sadece 32 GB'a kadar sattıklarını görüyoruz ki herhalde çok da bir ihtiyaç yok. Ben kendim bunun bir sıkıntısını hissetmedim kendim kullanırken. 16 GB belleği olan bir bilgisayar ben elimdeki. Şimdi altta yazan şeyler, burada önemli olan ne? Bir 5 nanometrede üretiyorlar. Bu Tayvan yarı iletken üretim şirketinin şu anda dünyadaki en iyi üretim süreci bu. En iyi üretim mekanizması. Daha yüksek bir teknoloji yok. 5 nanometre Intel'in de sahip olmadığı bir teknoloji. Intel henüz bu ay, yani geçtiğimiz ay Ocak 2022'de yeni 7 nanometre teknolojisinde işlemcilerini üretebildi. Yani Apple bunu bir yıldır, bayağı uzun süredir yapıyor 5 nanometreyi ve Tayvan yarı iletken üretim şirketi önümüzdeki yılda 3 nanometreye geçeceğini duyurdu. Yani bunları üretmeye başlayacağını ve bazı söylentiler, tabii ki bu çok mantıksız bir şey değil, Apple'ın 3 nanometreyi de çoktan satın aldığını, oradaki önceliği satın aldığını gösteriyor. Yani bundan sonraki göreceğimiz bu tarz M2 işlemcisi, eğer M2 diye bir işlemci olacaksa o işlemcinin 3 nanometrede üretilmesi veya eğer 3 nanometre bu yılın sonuna yetişmezse 5 ile 3 arasında bir 4 nanometre yapacağı Tayvan'ın ve 4 nanometrede bunu üreteceği söyleniyor. Şimdi bu küçüldükçe transistörün boyutuyla alakalı bir şey bu. Bir transistörün boyutuyla alakalı bir şey. Aynı alana daha fazla transistör sığıyor. Daha fazla transistör sığması hani bir şeyi arttıran bir özellik değil ama hani güç tüketimini azaltan bir şey. Bir şeyin daha küçük olması. Bu yüzden de hani bunu küçültmek mantıklı bir şey. Başarımı da arttıran, hızı da arttıran bir şey. Ben o yüzden M2'nin zaten fena durumda olmayan bu M1'in bir sonraki teknolojiyle üretildiğinde daha da iyi olacağını, hem güç tüketimi hem hız açısından daha iyi olacağını beklemek gayet mantıklı bir şey. Şimdi burada en önemli şey, M1 Max'ın sunduğu en önemli şey bu sağ alt köşede yazıyor. O da bellekle saniyede 400 GB'lık bir bağlantısı olması. Bu aktarım hızı 400 GB bölü saniye söyledikleri, yani 400 GB bölü saniyelik bir aktarım oranı sağlıyoruz iddiası. Bu çok büyük bir olay. Neden derseniz Intel'in şu anda en büyük sunucu işlemcilerinin bellek aktarım oranı 96 GB bölü saniye. Yani bunun 1/4. Intel'in en fazla sunduğu oran bunun 1/4. Şimdi tabii bunu yapmak için değişik bir tasarıma gitmişler. Bundan biraz bahsedeceğiz. Ve eğer yonga resimlerini böyle yan yana koyarsak
Yani en soldaki M1, ortadaki M1 Pro, sağdaki de M1 Max diye bakarsak yani transistör sayısının 16'dan 33'e oradan 57'ye çıktığını, hani ikiye katladığını M1 Pro'da oradan da 57'ye çıktığını, en solda 8 işlemci 8 GPU varken hemen yanında 10 işlemci 16 GPU ve 200 GB bölü saniye bellek aktarımızı, bakın en solda M1'in bellek aktarımızı 68 GB bölü saniye ve M1 Max'ın 400 GB bölü saniye olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada ben özellikle Yonga'nın bu resmini nasıl bir serimi olduğunu size göstermek istedim. Neden derseniz şimdi şuna bakarsanız bu bir resim. İkisi arasındaki benzerliğin nerede olduğunu görüyor musunuz? Bakın bu sağ taraftaki M1 Max'ın üst yarısıyla M1 Pro'nun aynı olduğunu görüyor musunuz? Tamamen resim aynı. Bunlar önce Apple'cılar önce M1 Max'ı yapmışlar. Bakın dikkat ederseniz aşağıdaki kısım hep tamamen grafik işlemcisinden oluşuyor ve bellek denetleyicilerden oluşuyor. Daha sonra bu çizgiyi çekip Pro'yu yapmışlar. Pro'yu M1 Max'ın içinden çıkarmışlar. Burada tabii aşağıdaki eklenen bir diğer şeyin de hani bu yapay zeka hızlandırıcı olduğunu görüyorsunuz. Bir tane sağ üst köşede var M1 Max'ta, bir tane de aşağıda var. Yani resmini zaten anlayabilirsiniz. Burada ilginç olan bir diğer konu, resme bakarsanız en soldaki M1'in sol üst köşesine bakarsanız, şöyle göstereyim, bu sol üst köşesine bakarsanız şöyle bir şekil görüyorsunuz. Bu gördüğünüz şeklin aynısını mesela şurada görüyor musunuz veya şurada görüyor musunuz? Şimdi bu ikisinin çok benzer olduğu dikkat çekici değil mi? Şimdi burası grafik işlemcisinin olduğu alan ve sanki M1'deki grafik işlemcisinin çekirdeğini aynen alıp kullanmışlar gibi görünüyor. Sadece resme bakarak söylüyorum bunu. Aynı grafik işlemcisi çekirdeğini sanki kullanmışlar. Bakın geri kalan alanda öyle çok benzer bir şey. Ben gözüme çarpmadığı için belki siz daha dikkatli bakarak bunu görebilirsiniz benzerlikleri ama özellikle bu grafik işlemcisinin çok benzer olduğu benim dikkatimi çekti. Aşağıdaki şu bileşenle bu yukarıdaki yine M1 Max'ı söylüyorum. Bu bileşen yapay zeka hızlandırıcı çekirdeklerini gösteriyor. M1 Max'ta bu biraz daha fazla aşağıya eklenmiş haliyle. Şimdi isterseniz birlikte M1 Max'ın içinde ne olduğuna bakalım. Şimdi işlemci yongasını yapıyorlar ama yanına asıl özelliği yanına bellekleri sabitliyorlar. Bellek yongalarını bu işlemci çekirdeklerinin hemen yanına sabitliyorlar. Bu sizin anakartlarınızda böyle olmayan bir şey. Sabitlenmez ve bir soket olur. İşlemciden çıkılır dışarıya ve bir sokete bağlıdır bellekler. Burada doğrudan lehimlenmiş ve yan yana konmuşlar. Yakın bir şekilde yan yana konmuşlar. Tabii ki bunun doğrudan dışarıya bağlantı verdiği için çok da birbirlerine yakın durdukları için elbette başarıma bir etkisi var. Daha hızlı bağlandıklarını öngörmek çok da mantıksız bir şey değil. Şimdi eğer yonganın içine bakarsak az önceki o M1 Max yongasına bakarsak ortada grafik işlemcilerin 32 çekirdekli grafik işlemcisi bloğunu, 32 çekirdekli grafik işlemcisinin yanında ön bellekler var. Onların yanında bellek denetleyicileri var. Hani yan taraftaki gördüğünüz şu şekildeki her bir bellek yanında denetleyicisiyle geliyor. Hemen yonganın içine denetleyicileri var. Ve bellek miktarını arttırdıklarında aşağıdaki bu denetleyicinin arttığını da hemen yanına eklendiğini de görüyoruz. Yani fiziki olarak o belleği oraya koyacaklarını tasarladıkları için denetleyiciyi de buna göre güzelce yerleştirmişler. Yukarıda 8 tane yüksek başarımlı işlemci çekirdeğini ve 2 tane de küçük işlemci çekirdeğini görüyoruz. Ve daha önce söylemiştim bu yapay zeka hızlandırıcı çekirdeklerin şurada olduklarını. Bu bellek bağlantısı, bu gördüğümüz bellek bağlantısı, ben bu şekli de Anandtek'ten aldım. Hani kendimiz sadece bakarak değil, başkalarının görüşlerini de inceleyerek size aktarıyorum. Bu bellek bağlantısı M1 Max için çok önemli bir fark. Diğer Intel işlemciler ve geçmiş her türlü işlemci için. Çünkü ne oluyor böyle bir şey olunca? Şimdi belleğin üzerinde LPDDR5 diye bir yazı görüyorsunuz. LP low power demek, düşük güç tüketimi için. DDR5 de
Double Data Rate anlamına geliyor DDR. 5'te 5. nesil. Hani bu DDR1, 2 her defasında da bu aradaki bağlantı hızı 2'ye katlayan bir teknoloji. Double Data Rate demesi de çok böyle yüksek bir teknoloji diye düşünmeyin. Hani saatle çalışıyor ya bu alet. Double Data Rate olunca, DDR olunca saatin yükselen darbesine bir aktarım yapıyor, düşen darbesine bir aktarım daha yapıyor. Yani böylece hani bir saat vuruşunda 2 defa veri aktarmış oluyor. DDR teknolojisi dediğiniz bu. 5. nesil olması da biraz sonra ben size hızlarından bahsedeceğim biraz. Hani aradaki iletişim hızının gayet yüksek olduğu. Şimdi DDR5'e Intel işlemcileri daha yeni geçti. DP-DDR5 etrafta çok olan bir şey, uzun süredir olan bir şey ama low power olmayan, düşük güç tüketimli olmayan bu DDR5'e Intel yeni geçti. AMD henüz geçmedi. AMD'nin henüz yok. Sunucu işlemcilerinde böyle şeyler yok. Şimdi biz bellek hiyerarşisinden bahsedersek, hani bilgisayar mimarisi derslerinde çokça bahsediyoruz bundan. En altta bir ana bellek var ve yukarı doğru gittikçe işte son düzey, ikinci düzey, birinci düzey ön bellek diye gidiyor. Eğer ön belleğe doğru giderseniz erişim süresi azalıyor ama sığa da küçülüyor. Ne kadar veri aldığı da küçülüyor. Ana belleğe gittikçe ne kadar veri aldığı büyüyor ama erişim süresi de büyüyor. Şimdi M1 Max'taki bellek hiyerarşisinde ilk düzey ön bellek 128 kilobayt. İkinci düzey bir ön bellek var 16 megabayt ve bunu 16 megabaytı da bölmüşler yüksek başarılı çekirdeklerin ikinci düzey ön bellekleri verimli çekirdeklerine, bu küçük olan daha az güç tüketen çekirdeklerin ön belleklerinden daha büyük 12 ve 4 diye bölmüşler bunu. Hani 8 tane olan büyük çekirdek 12 megabayta, küçük çekirdekler 4 megabayta bakıyor. Bir de sistemin son düzey bir ön belleği var 48 megabayt. Bu bayağı büyük bir ön bellek. 48 megabayt aslında bayağı büyük bir ön bellek ve bakarsanız M1 Max'ın toplamda 64 megabayttan fazla bir ön belleği oluyor. Yani bayağı hızlı erişilebilen. Hemen daha yonganın içinde bakın bu. Dışarı çıkan bir bellek değil bu. Yani dışarıdaki o bellek modüllerini ben size gösterdim az önce. O modüllere değil. Yonganın üzerinde, silikonun üzerinde olan bellek alanı bu 64 megabayt. Şimdi burada ilgimizi çeken bir şey 128 kilobaytlık birinci düzey ön bellek. Ben M1'i anlatırken o zamanlar benim ilgimi çekmişti. M1'de de yüksek ön bellekler vardı ama bu seferki biraz farklı. Bu sefer bana garip geldi. Çünkü genellikle birinci düzey ön belleklere erişirken sanal belleği bilen arkadaşlar bir işlemcinin içinde bir etkin sayfalar ön belleği olduğunu, İngilizcesiyle TLB, Translation Look Aside Buffer olduğunu bilirler. Yani bilmeyenler için ben yine buraya bir bağlantıyı koyayım. Yalnız bu kısımları, bu söyleyeceklerimi anlamanız için bilgisayar mimarisinde ön belleği ve sanal belleği ayrıca etkin sayfalar ön belleğini ve ikisine aynı anda erişilmesinin mantığını izlemeniz gerekiyor. Hani bir 2 saatlik kadar bir ders izlemenizde yarar var bu söyleyeceklerimin öncesinde. Şimdi genellikle başarım artsın diye sanal bellek mekanizmasında hem adres dönüşümü hem sanal adresin gerçek sayfa adresine dönüştürülmesi hem de birinci düzey ön belleğe erişmesi aynı anda yapılır. Yani birinci düzey ön bellekte buldun bulamadın kararına verirken işlemci aynı anda sanal sayfa numarasını da gerçek sayfa numarasına çevirir. Yani güncel işlemcilerde başarım arttırmak için böyle bir şey yapmak gerekir. Yalnız bunu yaptığınızda ön belleklerin bir yolunun, yani şu anda bunun ben 8 yollu kümeli ilişkili olduğunu zannediyorum. Emin değilim tabii açıklamadıkları için ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bir yolunun 8 yollu kümeli ilişkili bir ön bellek işte birinci düzeyde bir yolunu kısıtlar. Sanal bellek yapısında boyutu bir sayfadan büyük olamaz. Genellikle Intel sisteminde de bir sayfa 4 kilobayt olduğu için 8 yollu kümeli ilişkili ön bellek yaparsanız 32 kilobaytı geçemezsiniz. Daha fazla yol koymaya kalkarsanız da 16 tane farklı değer arasında seçim yapmanız gerektiği için donanım daha karmaşık olur. Yani 8'i 16'ya çıkarmak donanımı karmaşıklaştırır, yavaşlatır ön belleği. Şimdi bu 128'e bakınca hani 32'ye 64 yapmış olsalar dese, yani bu böyle bakınca 32 kilobayttan 128'e geçmesi için bunun 4 kat artması gerekiyor. Bu da 32 yollu kümeli ilişkili bir birinci düzey ön bellek demek oluyor ki bunun donanımı bu şekilde yapılırsa mümkün değil. Hani gerçekten çok ciddi bir devre gecikmesi olacak bir şey. Böyle olunca ben acaba dedim bunlar sayfa boyutlarını değiştirdiler mi?
Yani böyle bakınca bu sayılara. Şimdi biz bilgisayar mimarisi dersinde sayfa boyutlarının değişmesinin bu soruna etkisini anlatırız. Yani sayfa boyutları daha büyürse ne olur, daha küçülürse ne olur diye anlatırız. Yıllardır hep 4 kilobayt olan sayfaları eğer değiştirirseniz boyutunu, işletim sistemini de değiştirmeniz gerekir. Her şeyi değiştirmeniz gerekir. Tüm sistemin, her şeyin değişmesi gerekir. Apple demiş ki zaten benim elimde bu. Ben bu sayfa boyutunu 16 kilobayt yapıyorum. Benim gördüğüm bu. Ondan sonra ben bunu aradım. Hakikaten bazı Twitter hesaplarında sayfa boyutunun 16 kilobayta yükseldiğini gördüm. Başkalarının tartıştığını da gördüm. Önce şüphelendim bunu 16'ya yükselttiklerine. Sonra da arayınca baktım ve gördüm ki 16 kilobayt yapmışlar. Bu ne anlama geliyor? Şimdi hani buraya kadar hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz bilgisayar mimarisi bilmeyince. Şimdi eğer sayfa boyutlarını arttırırsanız işlemcinin içindeki etkin sayfalar ön belleği, yine İngilizcesini söylüyorum bilmeyenler için, Translation Look Aside Buffer, bunun bulamama oranı, içindeki aradığınız veriyi bulamama oranı azalır. Daha fazla bulursunuz aradığını. Bu bir ön bellektir. Aslında sayfa tablosunun bir ön belleğidir işlemcinin içinde ve aradığınız veriyi daha fazla bulursunuz. Böyle olduğu için de elbette ki başarım artar. Ha bunun kötü tarafı nedir? Bundan sonra bütün sayfayı 16 kilobaytlık parçalara ayırdığınız için bütün belleği, ana belleği, sizin sabit bir saklama alanına, burada herhalde SSD kullanılıyor bu aletlerin üzerinde, sabit saklama alanına aktaracağınız, bir defa da aktaracağınız verinin boyutu büyür. Yani bu takas işlemi sırasında 16 kilobayt aktarmanız gerekir her defasında. Ama Apple demiş ki ya zaten ben birçok büyük bir ön belleği koydum. Ya bizim başarımızın artması için biz sayfa boyutunu değiştiriyoruz. Şimdi ARM mimarisinde, Apple'ın M1'in üzerine kurduğu ARM mimarisinde değişik sayfa boyutları kullanabiliyorsunuz. Intel'de 4 kilobayt ve 4 megabayt olmak üzere iki sayfa boyutu var sabit. Yıllardır da böyle. Ama ARM mimarisinde daha farklı sayfa boyutları kullanabiliyorsunuz. Apple demiş ki zaten ben bağlıyorum kardeşim belleği, ön belleği, her şeyi. Her şey benim elimde. İşletim sistemi de benim elimde. Ben bu sayfa boyutunu 16 kilobayt yapıyorum. Bu ciddi bir şey. Yıllardır değişmeyen, sabit duran bir sayfa boyutu 4 kilobaytı 16 kilobayta yükseltmek, bu ciddi bir tasarım kararı, benim hoşuma giden bir tasarım kararı. Ben yıllardır işte bu kısıtlar yüzünden birinci düzey ön belleğin büyüyememesi, başarım üzerinden bir etkisi var değil mi? Şimdi bakın şurada görüyorsunuz. Olağan şartlarda Intel'in genelde ilk düzey ön bellekleri hep 32 kilobayttır. Bu yüzden. Şimdi üzerine böyle bir 16 kilobayt yaparak birinci düzey ön belleği arttırmak elbette ki başarımı ciddi etkisi olacak bir şeydir. Ön bellekteki bulma oranını arttıracak bir şeydir. Bulamama oranını azaltacak bir şeydir. Bu Apple M1 Max'ta benim gördüğüm önemli bir fark. Yani Intel işlemcilere göre gördüğüm önemli bir fark. Şimdi biz M1 Max'la M1 Pro'yu karşılaştırınca, hani Pro Max'ın kesik hali görüyorsunuz. Üst kısmı kesilmiş, tıraşlanmış hali ve aşağıda sadece 2 tane bellek yongası var. Yani yukarıda 4 tane, burada 2 tane. Bakın bayağı düşünülmüş bu. Biz bu bellek yongalarını nereye koyacağız? Bu denetleyiciler, gördüğünüz bu denetleyiciler hemen belleklerin yanındalar. Bunların buraya konulacağı düşünülerek yonga yapılmış zaten. Ve aşağıda bakıyorsunuz hemen Pro yapacağını da düşünmüş herhalde elbette planlarken. Bunlardan 2 tane koyarız Pro'ya demiş. Şimdi burada ikinci bir ilginç durum ortaya çıkıyor. Olağan şartlar altında LPDDR5 teknolojisi, yani düşük güç tüketimli 5. nesil bellek teknolojisinin arayüzü 32 bit. Ama Apple diyor ki benim M1 Max'ta arayüzüm 512 bit ve ben saniyede 400 GB aktarabiliyorum. Genelde standartlara herkes uyar. Hani LPDDR 32 bitse 32 bittir. Yani 32 biti kullanırsın. Aşağıya bakıyorsunuz. Ben Pro'da diyor 256 bit. Arada genişlik var. Şimdi 512 bitin özelliği ne? 512 bit tam 64 byte ediyor. Şimdi bilenler bilir, 64 byte bir ön belleğin, bayağı sabitlenmiş bir şeydir bu. Bir ön belleğin veri öbeği boyutudur. Yani tam böyle 64 byte, bir defada 64 byte getirir ön bellek. Ana bellekten. Ardışık olan 64 byte'ı getirir. Geçmişte Intel mimarileri bu arayüz, LPDDR'nin önceki hallerinde 64 bitlik arayüzler de var. Yani 8 byte. Şimdi siz 64 byte o zaman 8 defa da getiriyorsunuz. Hani şimdi 5. nesilde 32 bit bir arayüz olduğu için, 4 byte olduğu için 64 bitlik
byte'lık bir veri öbeğini 16 defada getireceksiniz. Diyor ki Apple, ben 16 defada getirmem, bir defada getireceğim. Yani arada böyle 16 vuruş beklemeyeceğim. Bu bütün veriyi çekmek için ön bellekleri. Ön bellekleri bellekten, ana bellekten veri çekme arayüzü ciddi şekilde arttırılmış ve standardın dışına çıkılmış burada. Standart dışı bir ön bellek bağlantısı var. Şimdi ben bunu size tabloda göstermek istiyorum. Eğer Wikipedia'ya bakarsanız LPDDR'nin, düşük güç tüketimli DDR modüllerinin nesillerine baktığınızda aradaki bu bağlantının kaç bit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 5. nesil de 32 bit. Şimdi 32 bitte aşağıda bakıyorsunuz data transfer rate diye bir şey yazıyor. 6400 mega transfer bölü saniye. Yani 6400 mega transfer bölü saniye yapıyorsanız bir transferiniz de 32 bitse 4 byte aşağıda hesabı yazdım. 4 byte çarpı 6400 mega transfer bölü saniye yaklaşık 25 gigabayt bölü saniye eder. Pro için 256 bitlik bir arayüz var ya, 32 bit değil 256 bit ya, aralarında 8 kat fark var ya, bu 25'i 8 ile çarparsanız 200 gigabayt bölü saniyeyi Apple'ın açıkladığı bellek arayüzünü görüyorsunuz. Yani buradan da aslında açıkladıkları bu bellek aktarım oranından da aradaki 32 biti arttırdıkları anlaşılıyor. Söyledikleri doğru gerçekten. Biraz sonra grafikleri de göstereceğim. Şimdi 400 GB bölü saniye için 512 bit arayüz olması gerekiyor gerçekten. Tabii burada tekrar az önceki grafiğe dönersem, burada şöyle bir soru var ve bu sorunun yanıtı yok. Apple'ın sunumunda da yok. Ben herhangi bir yerde de göremedim. Bu bellekleri, bu byte'ları nasıl yazıyorlar? Nasıl adresliyorlar bu bellekleri? Hani bir tane modül sıfırdan başlayıp belli bir, hani 32 GB'sa eğer toplam belleği, bunu 4'e bölerseniz şunlar 8 GB'lık modüller. Acaba sıfırdan 8 GB'lık adrese kadar sol üst köşedeki modül yaparsanız, böyle bir şey yaparsanız o zaman bir defada tüm 64 byte'ı getiremezsiniz. Sanki bana sıfırıncı adres, yani böyle bir o 64 byte'ın 4'te biri, yani 16 byte'ı sol üst köşede, 16 byte'ı ardışık arkasından gelen 16 byte'ı sağ üst köşede, sonraki 16 byte sol alt köşede, sonraki 16 byte da sağ alt köşedeymiş gibi geliyor. Böylece bir veri öbeğini bir defada 4 farklı bloktan getirebiliyorlar diye düşündüm. Bu herhangi bir yerde yazmıyor ama bana çok mantıklı geliyor. Hani sıfırla toplam eğer 16 byte'ı sol üst köşeden getirecekseniz, her byte'ın da bir adresi var byte adreslemede. 0 ile 15 arası adres sol üst köşe, 16 ile 31 arası adres sağ üst köşe olabilir veya işte hangi modülse. Bence bu bellek aktarım meselesi çok önemli bir değişiklik. Ön bellek veri öbeğiyle doğrudan ana bellekle iletişimi aynı sayıda bit yapmak Intel açısından zor oluyor. Niye? Çünkü sen 64 bitlik bir arayüz var. Bunu 512 bite çıkardığında nasıl tel çekeceksin? Kaç tane iğnesi olacak o işlemcinin? Onu takacağınız yer soket nasıl bir soket olacak? Diyor ki ben soket falan takmıyorum. Hepsini aynı silikona koyunca 512'de çekerim, 1024'te çekerim. Bütün bu aradaki standartlardan kendini muaf hale getiriyor Apple. Ve böylece ön belleğe bir defada tüm veriyi getirebiliyor. 64 byte'ın tamamını getirebiliyor. Bu çok önemli bir fark. Bu çok önemli bir fark. Bilgisayar mimarisi tarihi için çok önemli bir fark. İkinci fark da bu. Yani 16 kilobaytlık sayfalar ve de bir defada ön belleğe 64 byte'ın hepsini getirebilmek. Ve bu sayede 400 GB bölü saniyelik bir bellek arayüzü yaratmak. Bu ikisi çok önemli bir fark. Şimdi Anand Tech diye bir site var. Buraya bakarsa bunlar demişler ki ya tamam sen 400 GB bölü saniyeyi koyuyorsun ama biz bunu nasıl kullanacağız? Gitmişler 10 çekirdeği birden aynı anda, bakın solda bir grafik var. Böyle bir sürü çok yoğun, zorlayıcı 10 tane programı koymuşlar. Hepsine birden. Yani ne yaparsak yapalım diyor 220 GB bölü saniyeyi geçemedik diyor. Ama etraftaki işte hepsini, grafik işlemci şunları bunları hepsini kullanırsak 400'e belki buluruz diyor. Yani ben öyle anlıyorum. Ama 224'e çıkmak bile çok büyük olay. Intel'in teorik üst sınırının 94 olduğunu, 94 mi 96 mı öyle bir şey, 100 değil hani olduğunu unutmayın. Bu çok büyük olay. Bellek arayüzünün bu kadar hızlanmış olması. Şimdi yine Apple'ın bu kendi sunumundan grafikler bunlar. İşte M1 böyle ufak pembe bir çizgiydi. Biz şimdi
Pro ve Max'a geldik. İkisi beraber geldik. Böyle mavi güzel bir çizgimiz var. Hem yüksek başarım hem de az güç tüketimi. Şimdi geçen defa da böyle şeyler çizmişlerdi ama hangi işlemciyle, hangi dizüstü bilgisayarla karşılaştırdıklarını söylememişlerdi. Bu sefer sağ alt köşede böyle ufacık bir yazı var. Ben o yazıyı aldım, büyüttüm. Sonra da bu bir tane MSI'nin bir bilgisayarından bahsetti. Bununla karşılaştırdıkları söylüyor. Onu açıp baktım, Intel'in Core i7'siyle karşılaştırıyorlar. Diyor ki dizüstü bilgisayarlardaki en fazla başarımı olan işte neyse işlemciyle karşılaştırıyoruz ve %70 daha az güç tüketiyoruz. Şimdi ben kendim 2-3 aydır bu bilgisayarı kullandığım için söylüyorum, bu grafik doğru. Kesinlikle doğru. Hatta ben bununla ilgili başka bir deney de yaptım. Birazdan sonra da bahsedeceğim. Yani bu güç tüketimi gerçekten inanılmaz doğru. İnanılmaz bir fark var arada. Sonra almış bir de grafik işlemcisinin başarımıyla güç tüketimini karşılaştırıyor. Burada da yine başka bir bilgisayarla karşılaştırmışlar. Ben o bilgisayarı da aradım ve içinde Nvidia'nın GeForce GTX'i olduğunu, yani bu gördüğünüz grafik Nvidia'nın GeForce GTX ile karşılaştırıyor. Arada aynı başarım için 100 watt az güç harcıyorum diyor. Bu da çok büyük bir olay. Yani bir dizüstü bilgisayarda 100 watt az güç harcamak ciddi bir pil ömrü demek. Çok ciddi fark eder bu. Ediyor mu? Ediyor. Ben denedim, ediyor. Size anlatacağım bazı şeyleri, göstereceğim grafiklerle de. Ciddi fark ediyor. Şimdi burada şunu da düşünmeniz lazım. Apple'ın grafik işlemcisiyle işlemci aynı yonganın içinde. Hani bunlar ikisi aynı anda ısınırlarsa aynı yeri ısıtıyorlar. Üzerlerindeki pervane de ortak. Ama bu bilgisayarlarda, karşılaştırılan bilgisayarlardaki grafik işlemcileri ayrı ve onların pervanesi de ayrı. İkisi ayrılar işlemcilerden. Tabii bu ne oluyor? Size bir pervane sesi olarak geri dönüyor bilgisayarda. Bu kadar büyük bir gücü soğutmak için ciddi bir pervane dönüşü olması gerekiyor üzerinden, soğutacağım işlemci diye. Ne oluyor? Ses oluyor. Ses oluyor, bir de hava akışı oluyor böyle bir üfleme sesiyle beraber. Bazı arkadaşlar, tabii biz hepsini yapamadığımız için, arkadaşlar dediğimiz Anandtek'tekiler, işte bu Engadget'takiler, tomshardware.com'da bazı arkadaşlar biz bunları bir deneyelim demişler. Bu gösterdiğimiz grafikler bizim aldığımız değerler değil, bu sitelerden bulduğumuz değerler. M1 Max'ı M1 ile onu da Intel i9'la, i9 yani bayağı sunucu bilgisayarı gibi bir şey, AMD'nin de işte 5980 HS'siyle karşılaştırmışlar. Şimdi tek çekirdekte M1 Max genelde geçiyor. En sağda ortalama var. Bu çalıştırılan şeyler SPEC 2017. SPEC Standard Performance Evaluation Corporation demek. Bu bütün şirketlerin bir araya gelip kurduğu bir şirket. Ortak bir program havuzu yapıyor. Aşağıda görüyorsunuz mesela GCC bir C dili compiler derleyicisi, GCC. MCF genelde çok bellek ağırlıklı bir programdır. Yani burada da daha iyi olduklarını görüyorsunuz diğerlerinden. Genel olarak daha iyi. Burada ilginç bir şey var Exchange 2'de. M1 işlemcisi M1 Max'tan daha yüksek görülüyor. Bu bana garip geldi. Yani benim sonucum olmadığı için başkalarının sonucu garip geldi. İlginç ve AMD tabii Intel'i de geçmiş görünüyor bu Exchange 2'de. Ortalamaya bakarsak M1 Max'ın da M1'in de bu diğer dizüstü bilgisayar işlemcilerinden daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani başarımda daha iyi olduğunu görüyoruz tek çekirdekte. Çok çekirdeğe gidince M1 diğerleri kadar iyi olamıyor ortalamaya baktığımızda. Ama M1 Max bayağı farklı, bayağı farklı. Hani o 50'nin üzerinde bir tanesi 40, birisi 50 demek. %25'ten fazla fark var arada demek. Zaten şöyle çizgilere bakarsanız biri 50, birisi şu 50, şu da 40 derseniz arada zaten 40 ile 50 olsalar 1/4 kadar fark var. Bunlar bu arada yüksek daha iyi burada. %37 daha fazla başarım, bu çok ciddi bir fark. %37 çok ciddi bir fark. Ve daha önce gösterdikleri grafiklere bakarsanız evet daha az güç tüketiyor ve daha yüksek başarım veriyor. Şimdi ben kendim bir Roblox deneyi yaptım. Sol taraftaki benim 7 sene önce Amerika'da Notre Dame'da hocayken aldığım MacBook Pro. İçinde bir i7 işlemci var. 2200 MHz, 2 GHz'lik bir i7 işlemci var. Sağdaki de bu sene aldığımız Apple M1 işlemcili MacBook Air. Şimdi ben 2 tane kızım var. İkisi Roblox oynamayı seviyorlar. İkisine Roblox'u yükledik ve Roblox'u bir süre oynadılar. Şimdi sol taraftaki i7'nin hemen pervanesi dönmeye başladı ve kızım, özellikle küçük kızım
şikayet etti sürekli bunun pili bitmeye başlıyor böyle olunca diye. Sağ taraftakinde pervane yok. Yani pervane dönüyor dönmüyor değil, yok onda. Ve ben Roblox'un içine girerseniz, Roblox hiç oynadıysanız veya gördüyseniz içine girerseniz başarım sayılarını çıkarmak için bir seçenek var. Hani saniyede kaç kare gösteriyor, ne kadar başarım oluyor diye. Sağdaki MacBook Air'ın başarımı soldaki 7 yıl önceki bilgisayardan yüksek ve ciddi daha yüksek. Şu anda ben çok net söyleyebilirim. Hani giriş düzeyinde bir üniversite öğrencisi için ve herhangi bir kişi için, hani biz sıradan günlük böyle Zoom işlemi yapan, ki Roblox bayağı ciddi grafik ve işlem gücü yiyen bir uygulama. 3 boyutlu bir evrende böyle dönüp durduğunuz için sürekli. Bu MacBook Air gerçekten sıradan bir kişi için fazlasıyla yeterli bir bilgisayar. Yani o şu anda herhalde 15 bin liraya yakın bu doların artışından sonra, ama yani diğer Windows tabanlı bilgisayarlara veya Intel tabanlı bilgisayarlara karşılaştığınızda kesinlikle güç tüketimi, sessizlik ve başarım açısından kesinlikle daha iyi durumda. Ben bunu çocuklarım üzerine Roblox'ta denedim ve tamam, arada 7 yıl var elbette, ama sol taraftaki MacBook Pro o zamanın en iyi bilgisayarlarından bir tanesi. Yani üzerinde bayağı iyi şeyler çalışıyor. Yani yine başarısız bir işlemcisi, grafik işlemcisi yok. Ama sağ taraftaki bu alet M1 işlemcili alet hiç fena değil. Yani bundan daha iyi. Şimdi bu Marques Brownlee diye bir kişi var. YouTube'da 15 milyondan fazla takipçisi var. Kendisi böyle teknolojik ürünleri inceliyor ve diyor ki, bir videosunda bu konu ilk çıktı, MacBook Pro'yu alıp denediğinde diyor ki, ben diyor çok YouTube'lu bir insanım. Sürekli bu video ile ilgili işler yapıyorum. Şimdi bu videoyu işlemek için gittiğim yerlere eskiden iMac'imi götürüyordum. Böyle bir bavul yaptırmıştım. İçine koyuyordum, gittiğim yere taşıyordum. Bu da bayağı zor oluyordu diyor. Şimdi aynı videoyu, sentezleme işini MacBook Pro ile rahatça yapabildiğini söylüyor. Arada ciddi böyle bir fark da var. Hani siz artık taşınabilir, yüksek başarımlı bir bilgisayara sahipsiniz. Böyle bir bavula ihtiyaç yok diyor. Benim kendi deneyimde evet, doğru. Şimdi ben biraz Rosetta'dan bahsedeceğim. Çünkü bu bilgisayarlar M1 işlemcinin içinde ARM buyruk kümesi çalışıyor. ARM işlemciler var, ARM çekirdekler var. Ama Apple bilgisayarlar öncesinde Intel'de. Geçmişte 2006 yılında Steve Jobs işte Apple'a döndükten sonra, o zamanlar IBM PowerPC var. İlk Rosetta dedikleri bu programların kodunu dönüştüren şey. IBM'den Intel'e kod dönüştüren bir dönüştürücü yazmışlar. Bu sanal makineyle olan bir şey. Yani araya giren ve bu kodu dönüştüren bir yazılım bu. Sanal makineyle olmak zorunda değil gerçi. Çünkü sabit bir şey herhalde diye tahmin ediyorum. Bir defa yapıyor bunu çünkü. Bu dönüştürme işlemini. Siz çalıştırdığınızda ilk anda yapıyor. Şimdi PowerPC'den Intel'e dönüştürdükleri gibi şimdi de Intel'den ARM'a dönüştürüyorlar bu kodu. Elbette ki şimdi doğrudan ARM için derlenmiş bir kodla Intel'den çevrilen kod arasında bir başarım farkı olur. Her ne kadar Apple ya hiçbir şey olmaz merak etmeyin hissetmeyeceksiniz dese de, evet ben hissetmedim bu arada bunu, ama arada bir başarım düşüşü oluyor. Bu konuyu yine bazı arkadaşlar, bu teknoloji sitelerindeki bazı arkadaşlar incelemişler. Hem ARM'a derleyip çalıştırmışlar bu bizim programları, spec programlarını, hem de Intel'e derleyip çalıştırmışlar. Şimdi bu programların kodu açık olduğu için ikisini derleyip çalıştırabilirsiniz. Ve Rosetta ile, yani Intel koduyla ARM kodu arasında özellikle bakın C programlama dilinin derleyicisinde yarı yarıya bir başarım farkı var. Yani bunu doğrudan Intel kodunu çalıştırdığınızda bu işlemcilerin üzerinde bir başarım düşüşü olması kaçınılmaz. Yalnız bunu bir kere yapıyor. Yani bunu alıyorsunuz, bir kere yapıyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Bir otomatik bir kod dönüştürücünün Intel kodundan birebir buyrukları ARM'a çevirmesi elbette ki bir verimsizlik yaratıyor. Yani doğrudan siz alsanız kendi kodunuzu kendiniz ARM derleyicisiyle çevirseniz çok daha verimli olur. Daha iyi çevirir. Derleyici daha iyi çevirir ve belki size daha ona göre de yazabilirsiniz kodunuzu. Ama araya Rosetta girdiği zaman başarımda bir düşüş oluyor. Tabii zamanla tüm bu şirketler bu derleyiciyi kullanarak, yani artık ARM'a derleyerek kendi kodlarını, bu programları artık bu MacBook'lar üzerinde, M1 Max üzerinde, Pro üzerinde doğal çalışır
hale getireceklerdir. Ve o zaman başarım daha da artacaktır. Şimdi bu Rosetta'nın dönüştüremediği şeyler var. Hani bu kernel uzantıları, işletim sisteminin bazı uzantıları, bazı sanal makine uygulamaları, yani doğrudan Intel buyruklarını sanallaştırmak için kullanılan, Intel sistemini sanallaştırmak için kullanılan sanal makine uygulamaları. Bir de vektör uzantıları var. Buyruk kümesine yapılan eklentiler. Bunları dönüştüremediğini söylüyor. Hani böylece bazı oyunları çalıştırmayabiliyor. Zaten Intel'le çıkmış, bununla dalga geçmeye çalışmış kendisi. İşte frame rate 0 FPS diye göstermiş. Ya bunlar çok yanlış reklam hareketleri. Hani bunlar çok çaresiz hareketler gerçekten. Evet, yani sizi bariz geçtiler. Bunu hiç böyle uğraşmanın alemi yok. Gidin oturun çalışın, düzeltin işler. Hani böyle yok işte FPS oldu. Bunlar düzelecek. Birileri gidecek o derleyecekler ve düzelecek. O zaman ne yapacaksın? 0 FPS diye yine mi ağlayacaksın? Hani Intel'in çok çaresiz bu reklam şeyleri çıkıp da ya işte 0 FPS yaptılar burada filan. Hani hiç oyun çalışmadı anlamında söylüyor. Evet, bazı buyrukları olanlar Rosetta ile çalışmıyor. Yani bu bir gerçek. Yalnız başarım da fena değil. Hani hakikaten ben kendim hissetmedim bunu kullanırken. Şimdi M1'in Max'ın oyun başarımına bakmışlar. Bu gördüğünüz de yine Anand'dan bir grafik ve bütünleşik olmayan ekran kartlarıyla yine bunlara bakmışlar ne kadar başarılı gidiyor diye. Oyunların çoğu Rosetta ile çalışıyorlar. Tabii şu anda henüz oyunlar geçmediği için tamamı Rosetta ile çalışıyorlar ve daha az FPS gösteriyorlar. Yani bu gerçek. Tomb Raider için en yüksek çözünürlükte yapmışlar. Daha az gösteriyor. Ama bu değerlendiği zaman, bu işler Rosetta'dan geçmediği zaman büyük ihtimalle MacBook Pro'nun bu yukarıdakileri yakaladığını, belki de geçtiğini göreceğiz. Zaten fena da durumda değil gibi görünüyor bir yandan da. Şimdi ben aldım, tabii ki bunu denemek için bu MacBook, kendi MacBook Pro'mda şu anki yeni, denemek için Steam'i indirdim. Steam'e Dota oynadığımı biliyorsunuz. Daha önce bir tane videom olduğu için onu da koyayım bir kenara. Steam'i indirdim ve çalıştırdım. Şimdi bunu çalıştırdıktan sonra da Activity Monitor diye bir şey var Mac'te. Onu açtım. Bakın Kind diye bir kolon eklenmiş burada. Programın doğrudan Intel'e mi değerlendiği yoksa Apple'a mı değerlendiği yazıyor. Steam şu anda Intel'e değerlenmiş vaziyette. Steam'e de çok ayıp etmişler diye düşünüyorum gerçekten. İnsan oturur, uğraşır, yapar bunu, değil mi? Koskoca Steam'sin hani oyunları. Hani oyunların bazılarının böyle kalmasını anlıyorum. İlk başta olmamasını ama Steam gibi böyle bir şirketin daha hızlı yapmasını beklerdim ben bu işleri. Neyse, sonuç olarak Intel kodu açtım, oyunu açtım. Şimdi ben şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Şu anda da bakın, şu anda yanımda bilgisayar ve hiç siz bir ses duymuyorsunuz bunun üzerine. Çünkü bir fan çalışmıyor. Yani bunun üzerine hiçbir ses yok. Sıfır. Pervane çalışmıyor. Ben şimdi bundan bir pervane sesi duymak istedim. Dota'yı açtım. Ne kadar grafik ayrıntısı varsa çözünürlüğü yükselttim. Grafiğin bütün ayrıntıları, su animasyonları, ağaçlar üzerindeki rüzgar etkileri tamamını açtım ve de oyunu bir süre oynarken aynı zamanda sağ sol yapıp, yani 3 parmakla sağa sola geçiyorsunuz ya, yapıp şeyi de açtım. Safari'yi açtım. Safari'nin üzerine de şöyle bir 20-30 tane de tab açtım. Sekme açtım. Uğraştım. Hani bir fan sesi duymak için uğraştım. Sonra bir fan sesi duyar gibi oldum ama tam da duyamadım. Oyunun sesini kapattım ve evet, hafif bir pervane sesi çıktı aletin içinden. Gerçekten çok etkileyici. Yani böyle bu kadar yüklendiğiniz bir dizüstü bilgisayarın pervanesinin bu kadar yük altında çalışırken bile doğru dürüst ses çıkarmaması çok etkileyici. Gerçekten güç tüketimi açısından ciddi bir başarı. Bunu görüyorsunuz, bu Activity Monitor'a bakıyordum bir yandan. Hani ben kullanıcının %50'ye 60'a geldiğini gördüm ama yani %100'e geldiğini göremedim. O kadar başarılı olamadım hani bu aleti böyle doldurmak için. Belki farklı programlarda bunu başarmak mümkün olabilir. Şimdi ben internette dolaşırken böyle bir şey de gördüm. Adamın teki almış bunun bütün üstünü sıyırmış, bu M1 Max'ın. Az önce gördüğümüz şeyin gerçek hayattaki halini sıyırmış, bakmış ve diyor ki Pro'da yok ama diyor, Max'ın altında böyle bir alan var diyor. Yonga'nın altında böyle işaretli gördüğünüz bir alan var diyor. Acaba diyor bunlar M1 Max'ı alt alta yapıştıracaklar mı? Yani böyle bir M1 Max Duo mu geliyor diyor. 2 tane koyacaklar mı bunu diyor. Tabii böyle olunca ben başta söylemiştim 57 milyar transistör diye. Ne olacak? 100 milyar transistör olacak. Bir anda 2'ye katlayacak hani diye düşünebilirsiniz. Fiziki olarak bu biraz mantıklı olabilir. Çünkü
bellekler sağına ve soluna konduğu için Yonga'nın hani fiziki olarak mümkün olabilir belki böyle bir şey. Ama yandaki bu M1 Ultra spekülasyonu bana biraz yani yanlış olmaz gibi geldi. Hani bunları alt alta yapıştıralım. Araya da böyle bir giriş çıkış için bir arayüz ekleyelim bunlarla ilgili diye. Bellekleri nereye koyacaksın? Yani onu düşünmemişler. Bellekler de var bunun. Bellek modülleri var yanında. Bana bu Max Duo olabilir ama diğeri olmaz gibi geldi. Hani gezip gördüğümde bir şeyi de sizinle paylaşmak istedim. Ama şimdi Apple'ın böylesi bir bellek arayüzünü neden yaptığını bir düşünsek ya. Hani kullanması çok zor bir şey. Bir kullanıcı için bir MacBook Pro dediğiniz şey de bu 400 GB bölü saniyelik belleği kullanmak için çok ciddi bir iş yapmanız gerekiyor. Şimdi böyle bir bellek arayüzü yaptıktan sonra ve bu kadar az güç tüketen, bu kadar başarımı yüksek bir işlemci yaptıktan sonra neden sunuculara da bir işlemci yapmasınlar? Neden böyle bir şey yapmasınlar? Bana sanki bu yola gideceklermiş gibi geliyor. Ben biraz araştırdım. Söylentiler var işte içeride denediklerine dair Apple'ın ve ben önümüzdeki yılda Apple'ın böyle bir sunumda biz sunucu bir işlemcisi de yapmaya karar verdik. Hatta sunucunun kendisini olduğu gibi o Blade dedikleri şey var ya böyle sokup çıkarılan bir birimi var ya bu sunucunun. Onu olduğu gibi yapacağını düşünüyorum ben. Şimdi neden düşünüyorum? Şimdi eğer bakarsanız Apple'ın şu anki sunucu altyapısına Apple'ın birçok ülkede, 11 ülkede sunucuları var. Ve sunucularının yanına sunucular birçok böyle yan yana dizdiğiniz bilgisayar olduğu için bunlar acayip bir güç tüketiyor. Hani böyle 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane işlemci koyarsanız, 10.000 tane yani 10 binlerce işlemci koyarsanız ve tanesi bunu 100 watt çekerse hani rahatça megawatt'a gideceğinizi görürsünüz değil mi? Yani megawatt tüketeceğinizi görürsünüz. Bu sunucu tesisleri çok ciddi güç tüketiyor, elektrik tüketiyorlar. Bu 11 ülkede tüketiyor. Apple 2018'den beri önce işte 2010'da başladı herhalde yenilenebilir enerjiye geçeceğiz diye. 2018'den beri tüm bu sunucu tesislerini yenilenebilir enerjiyle destekliyor, besliyor. Güneş enerjisi genellikle besliyor. Ve şu anda 626 megawatt kurulu güç kapasitesi var. Ve şu anda 15 noktada da 1,4 gigawatt yapımı süren projesi var. Toplarsanız 2 gigawattlık bir şey ediyor değil mi? Şimdi siz bu sunucuların hepsinde Intel işlemci kullanıyorsunuz ve çok watt çekiyor değil mi bunlar? Bunun yerine M1'i koysanız ve gerçekten az önceki grafiklerde gösterdiğimiz gibi yani çok fazla diyorlar ama yarısına inse 1 gigawattlık güç tasarrufu oluyor. Yani Türkiye'deki elektrik parası biraz yüksek bu aralar ama başka ucuz olan yerlerde bile olduğunu düşünseniz 1 gigawattlık bir güç çok büyük güç ve büyük para, ciddi bir tasarruf demek. Ve ayrıca da fiziki olarak da daha ince bu soğutma tesisleri, soğutma gereksinimi daha az olacağı için daha ince sunucular yapabilir veya bu bir kabine daha fazla sunucu sığdırabilir. Fiziki olarak aynı alana daha fazla sunucu sığdırabilir. Ben bunu doğrudan sunumlarında göstereceklerini ve daha yeşil bir dünya için Intel işlemciden M1 Max'a geçeceklerini veya M2'ye neyse artık hani sunucunun adı ne olacaksa öyle bir şey geçeceklerini çok net görüyorum. Yani bunu herhalde siz de görebilirsiniz. Bunun çünkü bütün dünyayı yeşil yapmak dışında çok duygusal sebepleri var. Para açısından kar edecek böyle bir şey yaptığı için elektrik parasından. Ve sunucu sayısı giderek artan bakın sağ alt köşeye de gösterdim. Iowa'da hemen bu 3 gün öncenin haberi bu. Iowa'da 1,5 milyar dolara yeni bir veri merkezi kuruyor Apple. Yine oldukça fazla sayıda sunucuyla. O yüzden Apple'ın bir sunucu işlemcisi yapması gayet mantıklı bir şey. Zaten şu anda Amazon'un kendi işlemcisi var ayrıca. Amazon da bir bulut hizmeti sağlayan bir şirket. Kendi ARM tabanlı işlemcileri var. Adı Graviton. İsrailli bir şirketi satın aldı. İsrailli şirket ARM tabanlı sunucu işlemcileri yapıyordu. Şimdi kendisi ARM tabanlı işlemciler kullanıyor Amazon. Demek ki ARM artık sunucu pazarına zaten girmiş. Hani Amazon münasebetiyle girmiş. Neden Apple kendi sunucularına başlayarak girmesin ve daha sonra kendi sunucularını değiştirdikten sonra hepsini neden başkalarına satmasın bunu? Ben gayet olabileceğini düşünüyorum. Evet benim M1 Pro ve M1 Max'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kısacası
16 kilobaytlık sayfa boyutları, 400 GB bölü saniyelik bir bellek arayüzü, ön belleklerin öbek boyutuyla bir defada bütün öbeğin getirilmesiyle 512 bitlik bir arayüz. Bunlar önemli farklar. 5 nanometrelik bir teknoloji kullanılıp az güç tüketen bir mimari yaratılması ve şu pervanenin dönmemesi inanılmaz bir fark. Gerçekten inanılmaz bir ilerleme. Gerçekten etkileyici bir ilerleme. Ve TSMC 3 nanometreye geçtiklerinde, Tayvan'da 3 nanometrede bunları ürettiklerinde Tayvan yarı iletken şirketi %30 daha bir güç tasarrufu beklediğini söylüyor. Eğer şu anki güçten bir %30 daha inerse bu pervaneyi hiç duymayabilirim diye düşünüyorum ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.